Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bal kabaklı enfes bir çörek tarifim var. Hadi birlikte yapımına geçelim. Öncelikle kabaklarımı ince ince doğramakla başlıyorum. Daha çabuk haşlanması için ne kadar ince doğrarsanız o kadar iyi. 400 gram bal kabağını ince ince doğradım. Tencereye alıyorum. Bal kabağının üzerine yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Altını açtım ocağımızın. Ağzını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Püre haline gelmeye başladığı zaman kabaklarımız pişmiş olacak. Kabaklarımız 10 dakikanın sonunda pişti. Bal kabağını yoğurma kabına aldım. Ezilmeyenlerin de püre haline gelmesi için şu şekilde veya bir çatal yardımıyla da yapabilirsiniz. Bal kabağım ılıdı. İlk sıcaklığı çıktı. Sütümü de bir cezvede ılıttım. 1 su bardağı sütü bal kabağının üzerine döküyorum. Mayayı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı şeker. İlk başta kuru malzemelerle birlikte bunları şöyle bir çırpıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ da ilave ediyorum. 1 tane yumurta ekliyorum. Yavaş yavaş ununu ilave etmeye başlıyorum. Koyulaşmaya başlayınca elimizle yoğurmaya başlayabiliriz. Un eklemeye devam ederek yoğuruyorum. Un ilave ederken temkinli olun. Markadan markaya da değişiklik gösterir. Kabağınızın sulanma oranına göre değişiklik gösterir. Ne kadar un alacağını kıvamına göre ayarlarsınız. 6 su bardağı un kullandım. Elimize yapışan cıvık bir hamur elde edeceğiz. Hamur bayağı toparlandı. Bu şekilde olması yeterli. Tamamen elimizden ayrılana kadar un atarsak çöreğimiz sert olur. Bu şekilde hamurumuzu iyice yoğurduk. Hamurumu bir spatula yardımıyla toparladım. Şimdi üzerine streç film çekiyorum. Mayalandırırken arkadaşlar zamanınız varsa 1,5 saat normal oda şartlarında da mayalandırabilirsiniz. Ama ben şu anda 50 derecede fırınımı açtım. Fırına koyacağım daha çabuk mayalanması için. Çörek hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Fırında 50 derecede 45 dakikada bu hale geldi. Ben çöreğimi dikdörtgen borcamda pişireceğim. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ tepsiye döküyorum ve her tarafına yayıyorum. Elimizi birazcık yağlıyoruz. Şöyle yumuşacık puf puf bir çörek hamurumuz oldu. Çörek hamurumu toparlıyorum. Hamurumuzun havasını alıyoruz. Hamuru tepsinin tabanına göre elimizle yayıyoruz. Çöreğimizin üzerine susam serpiyoruz bolca. Birazcık çörek otu. Birazcık esmer susam. Az önce serptiğim beyaz susamdı. Biraz da normal susam serpiyorum. Çöreğe bol susam çok yakışıyor arkadaşlar. Elimle şöyle bastırıyorum. Susamların hamura yapışmasını sağlıyorum. Ardından 1 çay bardağının 1/4 kadar sıvı yağ döküyorum ve fırçamla çöreğimin üzerini yağlıyorum. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına koyuyoruz. Çöreğimi 35 dakikanın sonunda fırından çıkardım. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Üzeri ve altı kızardığı zaman fırından alabilirsiniz. O kadar güzel kızarmış ki çok güzel bir şekilde kabarmış. Size şöyle bir tanesinin dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle puf puf.
Şöyle içini de göstereyim size. Bal kabaklı çöreği denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Görüntüsü, rengi, böyle turuncumsu havası, bal kabağının verdiği tat çok nefis oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.